duvarıma, bu kısma bir yarım yuvarlak daire şeklinde bir çalışma yapacağım. Gerekli olan malzemeler akrilik boya. Ben bu renkleri karıştıracağım. Bir kalem, bir de mezura, bir de bir ip tarzı bir şey olursa veya uzun bir cetvel işiniz kolaylaşır. Şimdi öncelikle ipi aldım. Ben genişliğini 108 santim yapacağım. 108 santimin yarısını alacağım. 54 santim. İpimi 54 santim genişliğinde keseceğim. Sonra orta kısmı neresiyse, örneğin burası. Burayı kalemimle bir hizalıyorum. Hizaladıktan sonra direkt elinizle de tutabilirsiniz ama elinizle tutmak istemiyorsanız şöyle çivi de çakabilirsiniz. İpinizi oradan geçiriyorsunuz veya şöyle tutuyorsunuz. Benimki dediğim gibi 54 santim. Sağdan sola doğru şöyle bir daire çiziyoruz. Öncelikle ipimi 54 santime kesiyorum. Şimdi kestim. Bir tarafını böyle kalemimle tutuyorum. Yani hem kalemimi tutuyorum hem ipi tutuyorum. Bir tarafıyla da buradan ipi tutacağım ve gerdireceğim. Yarım dairemi çizdim. Gözüküyor mu? Yakından göstereyim. Buradan gözükmüyor. Yarım daire şuradan şöyle geliyor. Buraya dümdüz bir çizgi çekiyoruz aşağıya doğru. Ondan sonra boyamaya başlayabiliriz. Şöyle yan kısımlarını da bantladım. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Şöyle karıştırıyorum. İlk kat isterseniz zemin katı yapabilirsiniz. Şöyle ayrı bir kap alabilirim. Şöyle içine birazcık boya katıyorum. Sonra boyayı sulandırıyoruz. Sulandırdığımız boyayla önce köşeleri yapıyoruz. Sonra orta kısma geçiyoruz. Şimdi önce köşeleri göstereyim. Şöyle fazlalığını şöyle akıtalım. Sonra geliyorum ve böyle öncelikle boyuyorum. Dümdüz yapmamın en önemli püf noktası, dirseğimden destek alıyorum. Serbest elle çalışmıyorum. Öncelikle dirseğimi koyuyorum. Ondan sonra boyamaya başlıyorum. Komple yanları şimdi boyadım. Şimdi orta kısma geçtim. Yine önce sulandırarak boyuyorum. Yani astar gibi, ki daha az boya harcayayım. Çünkü büyük ihtimalle 2 katta kapanacak. Böyle ben geniş bir fırça kullanıyorum. Şöyle rastgele ortadan başlayabilirsiniz. Zaten astar olduğu için altında kalacak. Sadece daha az boya harcamamızı sağlıyor bu astar. Evet, şimdi birinci katına attım, astar katını sulandırarak. Şimdi normal katına atıyorum. Yine boyamın içine birazcık su kattım. Çok katı olmasın diye, ama çok fazla su katmayın. Çok az katarsanız yeter. %10 kadar, 9'a 1 oranında. Şimdi boyamı alıyorum. Yukarıdan başlıyorum aşağı doğru. Yine köşelere birazcık getiriyorum. Böyle uygulayacağım. Evet, bütün boyama işlemi bitti bu şekilde. Şimdi bantları çıkarıyorum.